Merhabalar, bugün sizinle birlikte Likya Birliği'nin tek UNESCO Dünya Mirası listesindeki kenti olan ve aynı zamanda Likya'nın en cesur insanların yaşadığı Zantos Antik Kenti'ne geldik birlikte. Size buranın mimarisi ve tarihiyle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Çünkü oldukça özel bir antik kent burası. Uzun yıllar Likya Birliği'nin de başkentliğini yapmış. Kazılardan gördüğümüz kadarıyla M.Ö. 7. yüzyıla kadar geriye gidiyor buranın tarihi. Aslında Homeros bu İlyadası'nda buradan bahsediyor, Troya Savaşı'nın bir parçası olmuş diye. Fakat bunu kanıtlayacak şu anda elimizde bir şey yok maalesef. Eski bir Likya kenti burası. Aynı zamanda Helenistik dönemde Roma'da ve geç Bizans dönemine kadar da yerleşim olduğunu biliyoruz burada. Dedik Likya'nın en cesur insanları dedik çünkü bunun çok güzel bir hikayesi var aslında. Daha önceki antik kent gezilerimizde anlattığım gibi M.Ö. 567 yılında Persler Anadolu'nun büyük bir kısmını işgal ettiklerinde bu kente de geliyorlar ve burayı da işgal etmek istiyorlar. Zantoslular cidden yüksek bir direniş gösteriyorlar aslında, fakat kaybedeceklerini anladıkları zaman bütün kadınlarını, çocuklarını ve kölelerini toplayıp öldürüyorlar. Kentin Akropolis'ine götürüyorlar, kenti yakıyorlar ve kendileri de Perslerle ölümüne savaşa giriyorlar. Çünkü antik dönemde bildiğimiz kadarıyla eğer bir kent başka bir medeniyet tarafından elde edilirse oradaki kadınlar, çocuklar maalesef satılıyorlar ve satılamayacak durumda olanlar da öldürülüyor. O yüzden Zantoslular büyük bir direniş örneği göstererek Perslere teslim olmuyorlar. Hatta benzer bir şeyi Brutus kenti işgal etmek istediğinde de yapıyorlar, fakat Brutus zorla maalesef burayı almayı başarıyor. 567 yılından sonra, Pers işgalinden sonra bölgeyi Büyük İskender aslında elde ediyor ve bir süre boyunca kendisi yönetiyor. Fakat hepimizin bildiği gibi Büyük İskender 30 yaşında vefat ettiğinde geride hiç kimseyi bırakmıyor, bir varisi yok. Bu sebeple kendisinin yanında yer alan önemli 6 kumandanından bir tanesi bu bölgeyi de, Zantos'u da almış bulunuyor. Bir dönem boyunca onun tarafından idare ediliyor. Sonrasında Roma İmparatorluğu'nun eline geçiyor ve devamında tabii ki diğer devletler gibi Bizans'ın eline geçiyor. Burası Eşen Deresi'nin kenarında yer alıyor. Dolayısıyla taze su imkanına sahip bir kent, fakat sarnıçlar olduğunu göreceğiz içeride. Her türlü zorluğa karşı ayakta kalabilmek için gerekli çalışmaları yapmışlar. Kentin 2 tane akropolü var arkadaşlar. Bir tanesi Likya Akropolü, diğeri Roma Akropolü olarak geçiyor. Şimdi geldiğimiz noktada Agora'dayız ve Agora'da bizi şu görmüş olduğunuz muhteşem lahit karşılıyor. İyon medeniyetlerinden oldukça farklı. En önemli özelliği de nekropolisleriyle alakalı olarak. İonya'da normalde nekropolisler, yani mezarlık alanları kentin dışında yer alır. Fakat Likyalılar çok güzel lahitler yaparlar arkada görmüş olduğunuz gibi ve genelde nekropolisleri de kentin içerisinde yer alır. Agora'ya ilk girdiğimiz zaman bizi görmüş olduğunuz bu lahit karşılıyor. Şimdi buranın en meşhur anıtlarından bir tanesine geldik. Agora'ya girer girmez zaten bizi karşılıyor. Harpiler anıtının oradayız. Biraz önce size söylemiştim, Likya'nın mezar yapıları biraz farklı oluyor diye. Dikme mezar yapıları arasındaki en güzel örneklerden bir tanesi bu. Bakın yukarıda bazı kabartmalar var, onları görüyorsunuz zaten. Likya'da mezar kabartmalarının enteresan bir yapısı var veya İonya'daki kabartmalarla karşılaştırdığınız zaman illa mezarların üzerinde olması gerekmiyor. Genelde İonya bölgesindekiler tanrılar, yarı tanrılar onları anlatır ve onların hikayelerinden bahseder. Burada ise gerçek kişilerin yapmış olduğu olayları, yaşadıklarını ve benzeri şeyleri anlatıyor. Bu beni her zaman çok ilgimi çekmişti. Çünkü günlük hayattan çok güzel kesitler alabiliyoruz. Kabartmaları da burada görebiliyoruz. Kinidos'ta size demiştim ki 2500 yıl önce buraya gelseydiniz muazzam bir uygarlıkla karşılaşacaktınız diye. Şimdi size Zantos için şunu söylüyorum. 2500 yıl önce buraya gelseydiniz eğer, dünyanın en cesur savaşlarından bir tanesine tanık olacaktınız. Biraz önce anlattığım savaştan bahsediyorum. Ama aynı zamanda şu şahane medeniyete de tanık olacaktınız. Bu tiyatro arkadaşlar çok güzel bir tiyatro. Helenistik dönemde inşa edilmiş, fakat Anadolu'nun her döneminde, her yerinde olduğu gibi nüfus artışı ve kapasite sebebiyle büyütülmüş aslında bu tiyatro. Roma döneminde de genişletildiğini görüyoruz. Gördüğünüz gibi oldukça yerden yüksek bir oturma sıraları var. Burada kimi kaynaklar gladyatör savaşlarının da yer aldığını söylüyor. Bilimsel olarak kanıtlandı mı henüz bilmiyorum ama sizinle bunu da paylaşmak isterim. Agora'da gezmeye devam ediyoruz. Bu görmüş olduğunuz anıt çok kıymetli ve önemli bir anıt arkadaşlar. Burada bir Likya kralının
yapmış olduğu savaşları anlatan bir dikili taş diyebileceğimiz bir anıt var. Aslında üstünü şu an görmüyoruz, maalesef kırılmış, fakat orijinal yüksekliği 11 metre ve en üstünde biraz önce arkada görmüş olduğumuz gibi bir lahit ve aslan üzerinde oturan bir prensin kaidesi var. Neden bu anıt bu kadar önemli? Üç tarafında yazılar var bunun. Üç farklı dilde. Bir tanesi Likya dilinde, bir tanesi Yunanca ve diğeri de yine Likya dilinin farklı bir lehçesine ait yazılar bunlar ve tarihte bilinen en uzun sütun Likya diline anlatan ve buradaki yazılardan, bu yazılar sayesinde daha doğrusu Likya diliyle ilgili çok büyük ipuçları alıyoruz. Bu yapının kilise olduğunu nereden anlıyoruz? Bakın hemen şurada göreceğiniz bir haç var. Hatta şeklini de şöyle göstereyim size. Gördünüz mü? Bu Bizans Hristiyanlarının simgesi. Yani Katolikler bunu kullanmıyor. Bu daha çok Bizanslıların simgesi. Burası muhtemelen yani tahminimce, yanlış bilmiyorsam eğer, milattan sonra 3. 4. yüzyıldan sonra yapılmış olması gerekiyor. Çünkü o dönemde Hristiyanlığı rahatlıkla yaşayabiliyordu Hristiyanlar. Ondan öncesinde, yani Milano Fermanı öncesinde, 330 yılı öncesinde Hristiyanlık yasaktı, paganlık vardı. Roma'da zaten tamamen paganlık vardı ve 330'dan sonra ancak Hristiyanlar rahatlıkla ibadetlerini yapabildiler, kiliseleri yapabildiler. Ondan önce kilise yapısı olarak tanımlanan yapılar eklisya, yani aslında ibadethane değil bir cemaat demektir Grekçe'de. Eklisya olarak geçer ve onlar da Hristiyanların kimi zaman gizli, kimi zaman da açıkça toplandığı yerleri gösterir. Bunun gibi gerçekten kilise yapısı olarak var olan yapılar 330 yılından sonra açıkça yapılmaya başlandı. Nereye geldik? Şimdiki durağımız Leton Kutsal Alanı. Antik kenti değil, yanlış kullanmayalım. Leton Kutsal Alanı tıpkı İzmir, Klaros olduğu gibi bir kutsal alan. Tanrıça Leto'ya adanmış bir alan. Tanrıça Leto kimdir? Kendisi önemli bir tanrıça. Tıpkı diğer tanrıçalar gibi Zeus'tan hamile kalmış. Fakat Zeus'un karısı Hera'dan korktuğu için saklanmış hamileliği boyunca. Ve ikizlerinin bir tanesini burada, diğerini ise Patara'da doğurmuş. Kim bu ikizler diye soracak olursanız, Apollon'la Artemis. Bu alanda, Leto'ya adanmış bu alanda Artemis, Apollon ve Leto'ya ait kutsal tapınaklar bulunuyor. Biraz sonra onları gezeceğiz. Peki bir kutsal alanda tiyatronun ne işi var diye soracak olursanız, kutsal alanlarda aynı zamanda şenlikler de düzenleniyor ve önemli etkinlikler de düzenleniyor. Bu sebeple burada bu görmüş olduğunuz şahane tiyatroda yer alır. Evet, biraz önce söylemiştim size. 3 tapınak bir arada yer alıyor burada. Anne ve ikizlerin tapınağı aslında. Bakın bu ilk orijinal zamanki haliymiş, ne kadar güzel. Şimdi tabii geriye sadece belli kaideler ve bazı sütunlar kalmış. Birlikte göreceğiz. Ama bunu da buradan görmenizi istedim açıkçası. Gidelim birlikte bakalım tapınağa. Evet, şimdi Artemis'e adanmış olan alana geldik. Bunun Artemis olduğunu nereden biliyoruz? Şöyle söyleyeyim size, Anadolu'da her zaman bir ana tanrıça kültü vardı arkadaşlar. Yani bu İyonlar veya Likyalılardan da önce bir Anadolu medeniyeti varken de vardı. Artemis de bu ana tanrıça kültünün aslında bir devamıdır. Ve ana tanrıça biraz önce dediğimiz gibi ana karayla da simgelenir. Tıpkı burada olduğu gibi, bakın bu bir ana karanın üzerine inşa edilmiş olan bir tapınak aslında. Tabii ki de burası Likyalılar tarafından yanlışlıkla bu şekilde bırakılmadı. Ana karanın önemini anlatmak için tapınağın ortasına böyle güzel bir şekilde bırakmışlar bunu da. İkinci tapınağımıza geldik. Burası da Leto'ya adanmış olan tapınak. İki tarafta çocukların tapınakları ve ortada kendisinin tapınağı var. Leto tapınağını da böylece görmüş olduk. Üçüncü tapınağımıza geldik. Benim favori tanrım Apollon. Nereden biliyoruz buranın Apollon tapınağı olduğunu derseniz, yerdeki mozaiklere bakalım. Ok ve lir. Kimin simgesi? Apollon'un simgesi.
Burası da Apollon Tapınağı. Yani burada Apollon Tapınağı, ortada Leto'nun tapınağı, pardon yanında hemen Artemis'in tapınağı ve diğer tarafta da Leto'nun tapınağı. Üçü yan yana duruyor. Mozaiklerin de güzelliğine bakabilirsiniz. Mitolojide yeri geçer arkadaşlar. Ben de lir ve ok görüyorsanız orada benim favori tanrım olan Apollon'u bulabilirsiniz. Şimdi burada bir sütun var. Yine 3 dilli. Bir tarafında Aramice, bir tarafında Helence yani Grekçe dediğimiz ve diğer tarafında Likçe yazıların olduğu bir sütun var. Bu benim çok ilgimi çekti aslında buraya geldiğimde. Biraz önce Zantos'ta da aynısını söylemiştim. Ne kadar büyük bir evrensellik ki 3 dili bir arada anlatıyor. Yani çok güzel bir şey. O dönemde bile yabancı dil tutkusu var. Diğer tarafta Propilon'u göreceğiz. Propilon neydi? Propilon sevgiydi. Propilon emekti diye iğrenç bir espri yapacağım size. Şimdi propilon arkadaşlar daha önce söylediğim gibi anıtsal kapılar. Yani bunun gibi tapınak alanlarına veya tapınma alanlarına girilirken anıtsal bir kapı oluyor ve bunlara propilon diyoruz. Biraz sonra oraya geçeceğiz ve yine bir Bizans kilisesinin kalıntılarını göreceğiz birlikte. Ve böylece Leto'nun antik alanını da, daha doğrusu tapınma alanını da tamamlamış olacağız. Daha önceki hikayelerde, geçmişteki daha doğrusu hikayelerde de anlatmıştım size. Benim bu antik alanlarda en çok ilgimi çeken ve en çok hoşuma giden şey kültürel süreklilik arkadaşlar. Yani bir baktığınız zaman bir kutsal alan pagan döneminde pagan tanrılarına adanmışken daha sonrasında Bizans döneminde, erken Hristiyanlık döneminde genelde buralar kiliselere çevriliyor. Yani bir dini bir alan daha sonrasında ticaret için değil, genellikle yine dini bir amaçla, bir ibadet amacıyla kullanılıyor olması benim her zaman çok hoşuma gitmiştir. Burası da aynı şekilde erken Hristiyanlık döneminde kiliseye çevrilmiş alanlardan bir tanesi. Burada da kilise yapılarını görebiliyoruz. Yalnız hala mesela Likçe yazıları görmemiz de mümkün burada. Bu bölgede 3 tane önemli nokta yer alıyor. Bir tanesi kutsal su, kutsal kaynak. Diğeri Hadrian Çeşmesi ve son olarak da anıtsal bir giriş ve yol var burada. Burada ibadet amacıyla kullanıldığına inanılan bir su var, bir kaynak var ve bunlar arkaik dönemle Helenistik döneme ait mimari özellikler taşıyor. Hemen sonrasında bir Hadrian Çeşmesi olduğunu biliyoruz. Yani Roma dönemi. Hadrian Roma'da, Roma İmparatorluğu'nda çok sevilen ve önemli bir imparatordu. Dolayısıyla onun için buraya bir çeşme yapılmış olması bence hiç şaşırtıcı değil. Ve son olarak biraz önce söylediğim gibi kutsal alanlarda, ibadet alanlarına giderken anıtsal yapılar ve anıtsal girişler oluyordu. Yani bir yoldan yürüyorsunuz. Sonrasında bir propilona yani anıtsal bir kapıya geliyorsunuz ve o anıtsal kapıdan geçerek de tapınak alanına gidiyorsunuz. Bu bölgede bunların bir arada bulunduğu yer. Böylece sizinle bugün Zantos antik kentini ve Letun kutsal alanını gezmiş olduk. Umarım sevmişsinizdir. Daha çok antik kent görmek istiyorsanız lütfen bana söyleyin. Ben de sizi seve seve götürürüm. Şimdilik hoşça kalın.